kanser tedavisi görüyorsunuz. İyileşmek umuduyla dünyanın en gelişmiş ve en güvenli cihazlarından birinin altına yatıyorsunuz. Cihaz çalışmaya başlıyor ama bir anda vücudunuzda kemiklerinize kadar işleyen bir yanma hissi başlıyor. Sanki içinizden bir elektrik akımı geçiyor. Bağırıyorsunuz. Fakat kalın kurşun kapıların ardındaki teknisyen sizi duymuyor. Ekranda ise her şey normal görünüyor. Hatta verilen doz miktarı 0. Bu bir bilim kurgu filmi değil. 1980'lerde tıbbi fizik tarihinin en karanlık olaylarından biri gerçekten yaşandı. Radcampus'e hoş geldiniz. Ben Doktor The Doz. Bugün insanları iyileştirmesi için üretilen ama ölümcül bir radyasyon silahına dönüşen Terak 25'in kan donduran hikayesini inceliyoruz. 1982 yılında piyasaya sürülen Terak 25, medikal teknolojinin zirvesi olarak kabul ediliyordu. Kanada merkezli bir firma tarafından üretilmiş bu devasa lineer hızlandırıcı, kanserli hücreleri yok etmek için tasarlanmıştı. Önceki model olan Terak 20'de güvenlik büyük ölçüde donanıma dayanıyordu. Yani makine yanlış bir şey yaparsa fiziksel kilitler devreye giriyor ve sistemi durduruyordu. Tıpkı bir sigortanın atması gibi. Ancak mühendisler Terak 25'te devrimsel bir karar aldı. Fiziksel kilitler büyük ölçüde kaldırıldı. Kontrol tamamen yazılıma bırakıldı. Artık makineyi bilgisayar kodu yönetecekti. Bu karar teknoloji tarihinin en ölümcül hatalarından birinin başlangıcı oldu. Çünkü kimse bir yazılım hatasının bir insanın hayatına mal olabileceğini gerçekten hesaba katmamıştı. Terak 25'in iki çalışma modu vardı. Birincisi düşük enerjili elektron modu, ikincisi yüksek enerjili X ışını modu. X ışını modunda makine güçlü bir elektron demeti üretir. Bu elektronlar hedef adı verilen tungsten bir plakaya çarpar. Çarpışma sonucunda X ışınları oluşur ve hasta tedavi edilir. Ama eğer o tungsten plaka yerinde değilse, hastaya doğrudan saf ve aşırı güçlü bir elektron demeti çarpar. Bu, normal tedavi dozunun onlarca hatta yüzlerce katı anlamına gelir. Mart 1986. Teksas'ta bir hastane. Deneyimli bir teknisyen hastayı hazırladı ve odadan çıktı. Bilgisayar terminaline geçti ve komutları girmeye başladı. Oldukça hızlı yazıyordu. Yanlışlıkla X modunu seçti. Hatasını fark etti. Hemen geri aldı. Ve elektron modunu seçti. Enter tuşuna bastı. Felaket o anda başladı. Yazılımda Race Condition adı verilen bir açık vardı. Türkçesiyle yarış durumu. Teknisyen komutları sistemin güvenli şekilde işleyebileceğinden daha hızlı girmişti. Ekran elektron modunu gösteriyordu. Ama makine içeride tungsten plakayı çekmişti. Ve sistem tam güçte X ışını moduna geçmişti. İçerideki hasta Ray Cox, omzuna inen şiddetli darbeyle irkildi. Sanki üzerine kaynar su dökülmüş gibiydi. Odadan çıkıp yardım istedi. Teknisyen şaşkındı. Ekranda Malfunction 54 yazıyordu. Verilen doz miktarı ise 0 görünüyordu. Makineye güvenen hastane yönetimi ilk anda hastanın elektrik çarpılması yaşadığını düşündü. Oysa gerçek çok daha korkunçtu. Ray Cox, o seansta normal dozun yaklaşık 100 katı radyasyon almıştı. Tahminen 25.000 rad. Bu doz, hücrelerin anında parçalanmasına ve dokuların ağır hasar görmesine yetecek kadar yüksekti. Daha da korkuncu şuydu. Aynı yazılım hatası farklı hastanelerde tekrarlandı. Hastalar ciddi radyasyon yanıkları yaşadı. Makine her seferinde 0 doz verdiğini raporladı. Üretici firma uzun süre cihazda bir sorun olduğunu kabul etmedi. Yazılımın güvenli olduğunu savundu. Ta ki bir hastane fizikçisi Fritz Hager makinenin başından ayrılmayıp hatayı sistematik şekilde belgeleyene kadar. Gerçek ortaya çıktığında artık çok geçti. Terak 25 kazası yazılım mühendisliği ve tıbbi fizik alanında bir dönüm noktası oldu. Bu olaydan sonra tıbbi cihaz yazılımlarında bağımsız güvenlik katmanları zorunlu hale getirildi. Donanım kilitleri geri getirildi ve yazılım hatasızdır anlayışı tarihe karıştı. Bugün hastanelerde güvenle tedavi olabiliyorsak, bunu o karanlık dönemde çıkarılan acı derslere borçluyuz. Bilim tarihi sadece büyük icatlarla değil, aynı zamanda yapılan hatalarla da yazılır. Radcampus'te medikal fiziğin perde arkasındaki gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda nükleer fizik tarihinin en ürkütücü kazalarından biri olan şeytan çekirdeği olayını inceliyoruz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıkla ve bilimle kalın.